Hijyen. Senin hijyenin mi, motosikletin hijyeni mi? Benim hijyenim. Kibar adam. Bu adam ne yapıyor? Geçerken yakaladım. Yulaf pizzanın hayalini yaşıyor. Yulaf pizza. Eğit yavrum be. Bak yine pul oldu takılmış. Adam eğitim için bir tane video çeker misin? Lucy'nin yanına uyumuş diyorum ama yerler kirli, ben yatamam ki diyor. Sanki yapmasam yatacağım. Sonuna kadar. Aman biriniz de benim tarafım üstüne. Devir. Sen de bizim senin paranı tutma şansımız var mı ya? Şimdi bir halledelim zaten. Umut var ya. Mesela gidiyorum ben yoksa. Hani babam geldi. Pazartesi geliyor mesela buraya. Toplantı Ama Umut sana çok şey var. acayip böyle. CF Moto MT 650 rodaj bakımı 2022 model 300 kilometrede. Rodaj bakımında neler yapacaksınız? Yağ yapacağız, değişecek. Zincir ayarını kayıttan önce yaptık. Zincir yağlanacak, lastik havalarını kontrol edeceğiz. Şöyle bir civata gevşekliği bir şey var mı kontrolü yapacağız şu şekilde. Ondan sonra sürüş testi, debriyaj ayarı, gerekiyorsa vites pedal ayarı. Ne kadar çok yağ alıyor? Filtreyle beraber 2.2 diyor ama tecrübeyle sabit 2.5 civarı, 2.42 falan alıyor. Kullandığımız yağ da 10 ve 40. Bir kilometrede tekrar yağ değiştiği için 10.40 koyacağız. Sonrasında duruma göre 10.50'de koyabiliriz. 1000 ile 5000. Rodajda mı 10-40 tercih ediyorsun? Kısa olduğu için yani rodajın anlamı içerideki bütün metal çapakları toplamak olduğu için bir tık ince yağ gelir zaten içinde de. Aynı şekilde bizde yani normal 10.40'dan devam. Gerçi o kitabı da 10.40 koyun diyor da yani bizim iklim şartlarımızda da için de 10.40 koyun diyor da yaz günü hani aktif kullanıcı gün içerisinde çok sıcağa maruz kaldığı için motor aslında 10.50'yi tercih ediyorum ben. Ben kendi motoruma mesela 15.50 koyuyorum. Yani ince pastacılarla geçer. Pastacılara girmeye direkt bezdesilerini ya. Korumak istiyorsan şeffaf folyo işini görür. Tamam. Ondan sonra ama yok ben performanslı kullanacağım diyorsan da hakikaten gerçek bir strong grip ya da muadilini almakta fayda var. Şu ne? Yani dişliler mi kötü? Kötü değil ama yani bu zincirin ayarında dişli değil. Joho öyle yani çok aman rezil bir Çin malı değil yani Çin malının iyilerinden. Kaliteli bir şey. Ama DID zincir koyup Joho dişli koymak da bana çok mantıklı gelmiyor. Ben olsam Sunstar ya da JT koyardım buna. İlk aldığımda freninden bir ses geliyordu. Sonra geçti. Sonra geçti. Yani disk yamulan araba olur da ya da ara ara bir sürtme sesi gelir ya. Araya toplakla geçiyor ondan yapıyor. Ama dediğinizi yaşıyorum. Ne demiştik? Biz bunu yazarak anlattık, çizerek anlattık. Yağ filtresini, O-ringini güzelce yağlıyoruz. %100 yağlayıp içinde birazcık doldurup Çıkan filtreden fiziksel olarak bir farkı yok değil mi? Onun? yok aynı. Sonra bu arkadaşı buraya güzelce takıyoruz. Ellerini salla. Salla elleri.
Anahtarla söküyoruz, elle sıkıyoruz. Yazarak anlattık, çizerek anlattık, her türlü anlattık. Sebebi mi? Açamazsın yoksa o-ringi patlar. Şu ağzında o-ring var, görüyor musun? Evet. Anahtarla çok sıkarsan o-ring patlar, yer kaçırmaya başlar. Sonrasında da açarken anahtarla dahi açamazsın. O o-ring zaten sıkarken oraya yapışıyor ve seal ediyor oraya, sızdırmazlık sağlıyor ve bitiyor iş. Markalar, Y markalar var ya, onlar diye satanlar da var. Arabaya, motosiklet yani. O fiyatı şeyden değişiyor herhalde. Hijyenik olması gereken yerle olmaması gereken yer. Bu da şey, pudrasız. Muayene eldiveni bu da hijyenik Çöp değil ki. poşeti mesela buzdolabı poşetinden daha ucuz. Çünkü birini geri dönüşümden yapabiliyorlarmış. Ha. Diğeri buzdolabında kullanılacağı için daha hijyenikmiş. Motora yağ doldururken motor hava çıkışını nereden alıyor? Motorun silindirin üstünde ve bloğun üzerinde, yani kran kutusunun üzerinde 2 tane havalandırması var. Sübap değil, bildiğin havalandırma yani. Sübap gibi de çalışıyor diyebilirsin. Oradan alıyor. Babacığım. Gel. Tamam, ellerin temiz, gel. Sen bana sarılacaksın. Sen bana sarılacaksın. Sen bana sarılacaksın. Öpüşük olacak mı? Babanı seviyor musun? Demir. Tamam baba. Öp öyle. Bir de buraya. Bir de gıdı nerede? Gıdı. Hadi koşun benimle. Koş. Koruma demiri orijinalinde miydi? Siz mi taktınız? Vardı abi orijinali. MT-650'nin yağı değiştirildi. Bir süre çalıştırıldı. Şimdi yağ çökecek ve yeniden yağ seviyesi kontrol edilip eksiği tamamlanacak. Motosiklet 2022 model, koruma demiri orijinal. Işıl ışıl parlıyor. Hani kedi? Kedi nerede? Bu da yeni köpeğimiz. Ne yaptın oraya? Lucy. Bakışlarında olmadı lazım. Parlament sinema kulübü müydü? Neydi o?
işinizi yapın. Çalıştırma, dinlenme sonrası yağın eksiğini tamamladık. Aynen öyle. E, 650F misali. Şuradan daha rahat. O öğrenme değil ya, kan. Babası obsesif olunca olur mu? Evet. Buranın ayarı nasıl düşmüş? Onu bayi takarken yalama oldu dedi. Yenisini isteyeceğim. İsteyecekmiş, gelecekmiş, kargo edecekmiş. Ama titreme yapıyor. Ona çözüm bulabilir mi? Herkes seninle mi ilgilenecek? Şımarık mısın sen? Oyun mu istiyorsun? Kedim var orada. Pıs pıs pıs. Hani kedi? Kedi nerede? Pişt. Lucy. Bire geçişini gördün mü? Nasıl? Komple ödüm yukarı böyle yapıyor. Debriyajdayken bile. Aynen. Bire sıralı şanzıman böyle geçiyor. Komple titretiyor ama ya. Belki motorun sesini atlayınca daha gürültülü geçer. Şey değil, yani gergin olması gerekmiyor. Bunun gibi olması gerekmiyor. Bir de benim ellerime bu biraz bu da çok değil mi? Yani 20 yıllık motosiklet sürücüsü tecrübesi. elime çok uzak geliyor. Tecikleri değiştirsek olur mu? Yaklaştır. En yakın halinde bile değil. Bir deneyelim. Deneyelim. Tamam. Yok. Aynen. Fren elini getir. Şu anda bana yakın bile hatta yani. Bir bak şimdi şu bunlar zaten yakınlık uzaklık Ben onlarla ayarları. oynadım biraz. Hah. Kendime göre bir Şu anda ayarlayayım en dedim. yakın Bir aldım. oynadım. Bunu da ortalamaya aldım. Şu anda iyi. Yani şunu birazcık daha şöyle yapabiliriz. Şu anda iyi bunlar. Bir kullan da. Sırtınızdan geliyor mu abi? Ses bana söyler misin? Niye vermiyoruz? Gaz vermiyorsun. Bırak elini. Araba çalışırken gaz veriyor musun? Veriyorum hiçbir şey. Vermiyor. Veriyorum. Verme. Ya stasyonda vermiyorum da. Normal arabalarda Gaz vermiyor. Motorun da çalışıyor. Enjeksiyonlu. Onun işi o ayarlama. Gaz verme karbüratörde bitti. Evet, tamam. Sadece marş. Kavraması biraz erken gibi abi ya. Doğru. Ben ona alışmadım. Aniden öne atar atar bir şey yapma. Ben işte buna alışacağım. Öbür türlü debriyajını yersin. Söyleyeyim sana. Yani bunu en fazla çok az daha ileri alabilir. Şöyle bırakır bırakmaz alıyor. Giriyor yani. Öncesinde çok sonradan giriyor. O yanlıştı zaten. Doğrusu mu şu an? Ben de bunda bir hata var diyordum ama elim çok alıştı. Doğrusu mu? Buna alışacaksın yavaş yavaş.
Kapatalım mı? Yani sadece sıkılaştırıp gevşetebiliyorsun. Mesela şu anda kaçmış? Zaten en serte yakın şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 8 tamam. Neye göre ayarladın onu? Orta sert. Kaç klik var? 11 klik var. Yani yüzdelik skala yaparsan %80 sertliği var. Araziye çıkacağı zaman falan değiştirebilecek bir şey. Caddede sert, arazide yumuşak. Sola Arazide çevirince sol yumuşuyor, ister. sağa çevirince Tabii, sertleşiyor. saat yönünde sıkılırsın. Saat yönünün tersine gevşer. Normal jiyometri. Tamam. Şu an ortada. Orta sertte. Ortanın biraz sertinde. Çantaları takabilir miyim? Bakabilirsin. Şimdi.